Türkiye'ye karşı Arjantin arasındaki savaş senaryosuna hoş geldiniz. Öncelikle savaş sebebi Arjantin'in kendi deniz kıyılarında sürüklenen bir Türk ticaret gemisini batırmasıydı. Türkiye, deniz ticaret yollarını güvence altına almak amacıyla Güney Atlantik'e savaş gemileri göndermeye karar verdi. Arjantin ise bu bölgedeki faaliyetlerin kendi güvenliğini tehdit ettiğini öne sürerek sert tepki gösterdi. Diplomatik görüşmeler haftalarca sürdü ancak sonuç alınamadı. Birleşmiş Milletler'deki toplantıda tansiyon yükseldi. Türkiye temsilcisi, "Amacımız uluslararası ticaret yollarının güvenliğini sağlamaktır. Hiçbir ülkenin egemenlik haklarını hedef almıyoruz," derken Arjantin temsilcisi masaya yumruğunu vurarak konuştu. "Türk savaş gemilerinin Güney Atlantik'te kalmasına izin vermeyeceğiz," dedi ve toplantı sonuçsuz dağıldı. Türkiye'nin başkenti Ankara'da bir konuşma yapıldı. Arjantin donanması gemilerimize yaklaşmaya başladı. İlk ateşi açan taraf olmayacağız. Ancak saldırıya uğrarsak gerekli karşılık verilecek denildi. Arjantin başkenti Buenos Aires'te ise durum felaketti. Türk filosu geri çekilmezse müdahale edip vurun talimatı verdik şeklinde basın duyurusu yapıldı. İlk sıcak temas gece saatlerinde Arjantin denizaltılarından biri Türk görev grubunu gizlice takip etmeye başladı. Fakat Türkiye sonar sistemleriyle denizaltının yerini tespit etti. Türk destroyeri uyarı amaçlı sonar bombaları bıraktı. Bunun üzerine Arjantin denizaltısı bölgeden uzaklaştı. Fakat kriz artık geri dönülemez noktaya gelmişti. Ertesi sabah Arjantin savaş uçakları Türk filosunun üzerinden alçak uçuş yaptı. Bunun üzerine Türkiye savaş uçaklarını Arjantin açıklarına kadar getirdi. Fakat uçakların yakıt alabilmesi için Yeşilburun adaları ile işbirliği anlaşması imzalayan Türkiye, savaş uçaklarını bu topraklar üzerinden yakıt doldurup tekrardan havalandırdı. Bunun üzerine okyanusun üzerinde onlarca Türk-Arjantin savaş uçağı karşı karşıya geldi. Her iki tarafta füze kilidi atsa da ateş edilmedi. Saatler sonra kimliği belirsiz bir insansız hava aracı bir Türk savaş gemisine saldırı düzenledi. Gemi hafif hasar aldı. Her iki tarafta bu olayın sorumlusu olarak birbirine suçladı. Artık diplomasi tamamen çökmüştü. Bu olay sonrası Türkiye geniş çaplı savaşa girme kararı aldı. Yeni donanmalar Akdeniz'den Atlantik'e gönderilmeye başlandı. Arjantin'de ülke genelinde savaş seferberliği ilan etti. Binlerce yedek asker göreve çağrıldı. Kıyı savunma birlikleri konuşlandırıldı. Hava üslerine ilave savaş uçakları sevk edildi. Bu arada savaş yalnızca iki ülkeyle sınırlı kalmadı. Türkiye'ye destek veren ülkeler arasında NATO vardı. NATO, üyelerine ait limanların Türk gemileri tarafından kullanılmasına izin verdi ve ayrıca bir kısım askeri kuvvet yardımı yolladı. Azerbaycan ve Pakistan ise mühimmat yardımı gönderdi. Arjantin'e ise Şili, Pasifik kıyılarındaki bazı üslerin lojistik amaçlı kullanılmasına izin verdi. Bolivya hava koridoru açtı. Uruguay ise limanlarını ikmal amacıyla kullandırdı. Brezilya ise Arjantin'e ekonomik destek açıkladı. Bu arada ekonomik savaş da başladı. Türkiye, Arjantin ürünlerine ağır gümrük vergileri koydu. Arjantin ise Türkiye'ye dair her şeyin tüm faaliyetlerini durdurdu. Karşılıklı ticaret tamamen kesildi. Deniz taşımacılığı büyük zarar gördü. Derken savaşın ilk büyük çatışması da başladı. Türk donanma filosu Güney Atlantik'te ilerlerken Arjantin kıyılarından gemi savar füze bataryaları ateş açtı. Türk destroyerleri hava savunma sistemleriyle ilk dalgadaki füzelerin büyük bölümünü havada imha etti. Ancak bir füze Türk fırkateynlerinden birine isabet etti. Gemide yangın çıktı. Türkiye bunun üzerine emir verdi. Bu olay sonrası her iki tarafın savaş uçakları da savaş durumuna geçti ve adeta füze yağmuru başladı. Aynı zamanda ilk füze saldırısından sadece dakikalar sonra okyanus modern deniz savaşlarının en yoğun çatışmalarından birine sahne oldu. Türk gemilerinin radar ekranlarında onlarca yeni hedef belirdi. Türk Deniz Komutanı, "Arjantin savaş uçakları kuzeybatıdan yaklaşıyor. Aynı anda iki denizaltı da filomuza doğru ilerliyor," dedi. Türk komutanı hiç tereddüt etmedi. "Bütün hava savunma sistemleri aktif olsun. Denizaltılarımız sessiz moda geçsin. Hedef önceliği düşman donanmasıdır," dedi. Bu arada Arjantin savaş uçakları birkaç tane gemi savar füzesi daha ateşledi. Gemilerde bulunan Türk hava savunması saldırıyı önceden tespit etti. İlk saldırı dalgasının büyük kısmı durdurulsa da iki Türk gemisi daha hasar aldı. Bir korvet ağır yara alırken bir lojistik gemisi de vuruldu. Aynı dakikalarda Türk denizaltılarından biri sonar ekranında Arjantin denizaltısını yakaladı. Türk komutan sessizce konuştu. "Mesafe uygun, ateş izni istiyorum," derken Ankara'dan onay geldi. Torpidolar suyun altında hızla ilerledi. Arjantin denizaltısı karşı tedbir sistemlerini devreye soktu ancak torpidolardan ikisi hedefini buldu. Şiddetli patlamanın ardından 2 adet Arjantin denizaltısı etkisiz hale getirildi. Arjantin öfkelendi. "Türk filosu hala ilerliyor. Kıyı savunmasını güçlendirin. Arjantin
donanma komutanı cevap verdi. Patagonya bölgesi kıyılarına yeni füze bataryaları konuşlandırıyoruz. Ayrıca Arjantin Hava Kuvvetleri Komutanı ekledi. Yeni hava saldırısı 2 saat içinde başlayacak. Türkiye'de ise işler iyice kızışmaya başladı. Deniz üstünlüğünü sağlarsak Arjantin'i kontrol etmek çok daha kolay olacak. Sivillerin zarar görmesini önlemek önceliğimiz olsun. Askeri hedefler dışında hiçbir noktaya saldırılmayacak denildi. Bu konuşmanın ardından NATO üyesi İspanya, Türkiye'ye donanma desteği vereceğini ve birlikte savaşacağını açıkça belirtti. Ardından İspanya gemileri Türk donanmasının yanına getirildi. Türk gemileri böylece Güney Atlantik'te güç kazandı. Savaşın 3. haftasında Türkiye, Güney Atlantik'te önemli bir deniz koridorunun kontrolünü ele geçirdi. Arjantin gemileri kendi kıyılarına çekilmek zorunda kaldı. Fakat Arjantin ise buna karşılık Patagonya kıyılarındaki savunma hatlarını güçlendirerek Türk deniz unsurlarının kıyıya yaklaşmasını engelledi. Bu arada Arjantin başkenti Buenos Aires'te bir toplantı yapıldı. Türk filosu abluk hattını güçlendiriyor denildi. Bu arada Türkiye suların kontrolünü elinde tuttuğu için NATO'dan denizaltı desteği aldı ve yeni denizaltılarını bölgeye getirdi. Türk denizaltıları okyanusun derinliklerinde sessizce ilerliyordu. Bu denizaltılardan sürekli olarak füze atışlarına devam eden Türkiye, Arjantin'in önemli askeri üslerini vurmaya başladı. Arjantin güç kaybediyordu. Ayrıca Türkiye'nin donanmalarına destek veren İspanya gemileri birlik olup Arjantin kıyılarında savunma yapan gemilere çok sayıda füze saldırıları yaptı. Arjantin'in de karşılık vermesiyle orta menzilli bir gemi savaşı başladı. Türk deniz piyadeleri, dost ülkelerin sağladığı lojistik destek sayesinde Arjantin'in Patagonya bölgesine çıkartma yaptı. Hızla ilerleyişlere başlayan Türk ordusu kısa sürede Santa Cruz eyaleti ile Chubut eyaletini ele geçirip hakimiyeti altına aldı. Arjantin bu hamleye hızla karşılık verdi ve karşılarına kendi ordusunu yolladı. Bunun üzerine karşılıklı cephe savaşları başladı. Çatışmalar günler boyunca sürdü. Gece geç saatlerde iki ülkenin lideri güvenli iletişim hattında konuştu. Türkiye, bu savaşın daha fazla büyümesini istemiyoruz. Diplomasiye hala kapımız açık. Arjantin ise cevap verdi. Egemenlik haklarımızdan vazgeçmeyiz. Ancak kalıcı bir çözüm için görüşmeye hazırız. Tam bu sırada cephede olağanüstü bir gelişme yaşandı. Türkiye donanmaları Arjantin'in gemilerini füzeleriyle tamamen yok etmeyi başardı. Arjantin'in donanması tamamen yok edildi. Bu durum Türkiye'nin masadaki elini güçlendirdi. Artık Arjantin barış yapılması için üstelemeye başladı. Fakat Türkiye sahadaki gücünü baz alarak barış yapmayı erteledi. Türk ordusu bölgede güçlüydü ve karasal olarak ilerleyişlere başladı tekrardan. Rio Negro eyaleti ve ardından La Pampa eyaletini ele geçirdi. Fakat halkını hemen bölgeye sürmeye başlayan Arjantin tekrardan güç kazandı ve Türk ordusu yeniden Rio Negro eyaletine geri püskürtüldü. Çatışmalar burada sıkışıp kaldı. Türkiye ve Arjantin bu sırada masada barış antlaşması yaptılar. Türkiye kazandığı toprakları kendi toprağı ilan etti. Türk donanmaları buranın kıyılarına demir attı. Savaş böylece son buldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazlası için videoyu beğenmeyi unutmayın.